Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Efendim bugün sizlerle Z kuşağını konuşacağız. Z kuşağı kimdir ve Z kuşağı neden bizim için önemli? Bundan bahsedeceğiz. Birincisi Z kuşağı artık bizim geleceğimiz. Türkiye'nin geleceği ve bu gelecek geldi. Nasıl yetiştirdiysek bu gençliğe artık meyvelerini toplama vaktimiz geldi. Ne ektiysek onu biçeceğiz yani. Birincisi bu. İki, bu gençlik teknolojinin kucağında doğdu. Hatta anne rahminde öğrenip gelenler de var. Hatta ben bazılarının öteki taraftan öğrenip geldiğini bile düşünüyorum. Yani o kadar ki teknolojiyle iç içe, teknolojinin ortasında doğan bir kuşak bu kuşak. Üçüncüsü de efendim, bu kuşağın siyasi tercihlerini siyasiler bilmiyor. Şöyle bir durum söz konusu. 2021, 2022 ve 2023'ü baz alırsak 5 milyona yakın yeni oy kullanacak birey var bu Z kuşağı içerisinde. Dolayısıyla siyasiler bunların tercihlerini bilmiyorlar. Bir diğer önemli nokta o da şu: ilk defa bir hükümet yetiştirdiği kuşakla hesaplaşacak. Yani bu kuşak mevcut iktidar partisi dışında bir partiyi çok tanımadı aslında ve muhalefet partisi dışında çok bir parti tanımadı aslında, çok bir lider profili de tanımadı. Dolayısıyla bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Bu büyük hesaplaşma, yani bu tercihler nasıl şekillenecek, sonuçlarını nasıl göreceğiz, bunlardan da detaylı bahsedeceğiz efendim sizlere. Z kuşağına aynı zamanda milenyum çocukları da diyebiliriz. 21. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelen çocuklar bunlar. 1995 ve 2000 doğumlular bunlar aslında. Ve şu anda o çocuklar 20'li 25'li yaşlarda, işte Türkiye'nin geleceğini dediğimiz gençler. Onlar şu anda ve onların tercihlerine göre dünya şekillenecek, onların tercihlerine göre Türkiye şekillenecek aslında. Şimdi Z kuşağının çok büyük bir talihsizliği var aslında. Bir handikapı, çıkması var. O da şu: 1960 ve 1970 doğumluların çocukları olmaları. Tabii 1980 doğumluların da çocukları var bunların içerisinde ama 1980'liler çok bu kuşağa çocuk yetiştiremedi aslında, öyle söyleyeyim. Yani 80'lerin çocukları çok daha dehşet geliyor, onu da sondan da ayrıyeten bahsedeceğim. Yani 80'lilerin yani 80 kuşağının çocukları çok olmadılar. Bunlar daha çok 1960 ve 70 kuşağının çocukları. 1960 ve 70 kuşağının da iki büyük travması var efendim. Bu travmalardan biri 1960 kuşağının çocukları, 1960 doğumlular 1980 darbesini yaşadı. 1980 darbesinde 15'li 20'li yaşlardaydılar. Bu önemli bir travmadır. Şöyle ki o dönemde inanç sistemi, insanların özgürlükleri direkt doğrudan baz alınmıştı ve ordu doğrudan hükümete el koymuştu. Bir darbe olmuştu. Darbeler dönemini kapattı Türkiye. O dönem süreçlerden de ayrıca bahsederiz tarih sohbeti yaparsak. Buradaki asıl bizim üzerinde durduğumuz konu orada yaşanan, yani 1980'li yıllarda yaşanan olaylar o nesil üzerinde, 1960 nesli üzerinde bir travma yaratmıştır. Bu travmanın sonucunda da Türkiye'de Türk tipi ateistlik doğmuştur aslında tepki olarak. Şimdi Türk tipi ateistlikte de şöyle bir durum söz konusu: daha çok İmam Hatiplilerdi ateizmi tercih edenler. Bu bir tepkidir aslında, yani bu o dönemde yaşadıklarına, o dönemde yaşananlara bir tepkidir. Çünkü içeri alınanlardan kardeşi vardı, babası vardı vesaire, böyle bir travma yaşamıştır o insanlar. O dönemde iki büyük tepki doğmuştur. Dediğim gibi birincisi Türk tipi ateistlik, ikincisi de insanlar dinlerine aşırı sarıldılar. Yani ya dinden soğudular ya da aşırı dinci bir yapı ortaya çıktı. Bu da aşırı sarılma, aşırı bağlanmayla ortaya çıkan bir sonuçtur aslında. İki travmatik sonucu yaşamışızdır biz 1960 kuşağında. 1970 kuşağı da
Benzer bir travmayı 90'lı yıllarda 12 Eylül, özellikle 12 Eylül'de yaşamıştır. 12 Eylül'de de doğrudan insanların inanç sistemi baz alınmıştır, hedef alınmıştır. Dolayısıyla 1990'larda da böyle bir travma yaşamıştır. 70'lerde, o 90'larda 20'li yaşlardaydı. Dolayısıyla şimdi bu 2000 kuşağı, 95 ve 2000 kuşağı bu travmaları yaşayan neslin çocukları şu anda. 1960 ve 70 kuşağının yaşadığı ikinci büyük travmada görücü usulü evliliklerle evlendirilmiş olmalarıydı. Şimdi görücü usulü evlilikler mutsuz bir evlilik doğurur mu derseniz hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir istatistiksel veri de yok. Hatta görücü usulü evliliklerin daha sağlıklı ilerlediğine dair veriler de var. Yani daha doğru ve daha sağlıklı ilerlediğine dair veriler de var. Bunlar ayrıyeten kadınlarla ilgili konuştuğumuzda bunları da konuşacağız. Yalnız mutsuz evliliklerde çok fazlaydı. Yani o travmaların getirdiği, o işte sevdiğimi alamadım, beni zorla evlendirdiler. İşte ben başkasını seviyordum, bununla evlendim. Aslında ben evlenmeyecektim, böyle bir karambole getirdiler, beni evlendirdiler. Bunlardan detaylı, dediğim gibi konumu alanı olan konularda bahsedeceğiz. Yalnız bu iki travma bu neslin anne babalarının travmasıdır. Yani Z kuşağının anne babalarının böyle iki travması var. Bunu da gençlere söyleyelim buradan. Şimdi efendim bu travmaları yaşayan 60 ve 70 kuşağı sürecinde önlerini açmasıyla birlikte ülkeye hükümet ettiler. Anne baba oldular ve Z kuşağını yetiştirdiler. Şimdi efendim gelin hükümetin de eğitim sisteminde payı olan, hükümetin de eğitim sisteminde etkisi olan bu gençlerin yakından bakalım. Öncelikle Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle, geleneklerden çok haberleri yok. Bizden bağımsızlar gibi ifadeleri ben doğru bulmuyorum. Bizden bağımsız falan değiller. Temel farklılıklar dışında bizzat aile ve eğitim sistemi nasıl yetiştirdiyse öyleler aslında. Muhafazakar bir ailede yetiştiyseler, muhafazakar bir mahallede yetiştiyseler muhafazakarlar. Liberal bir ailede, liberal bir mahallede yetiştiyseler de liberaller artık. Yani temel farklılıklar dışında. Temel farklılıklar da her zaman vardır, her kuşak arasında mutlaka ki vardır. Burada da teknolojinin tetiklemesiyle dediğim gibi teknolojinin kucağına doğdukları için de temel farklılıklar kaçınılmaz olacaktır. Yani aslında çocuklar büyüdükleri çevreyi yansıtıyor. Şöyle ki merdiven altı işletmelerde çalışan gençlik ile orta ve üst sınıf alanlarından gelen gençlik aynı kuşak içerisinde görünse bile zamanın ruhunu yansıtma biçimleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Peki efendim aileleriyle ve toplumla Z kuşağı arasındaki temel farklılıklar neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi, dijital çağın çocukları nasıl görünüyorsa bizim gençlikte öyle görünüyor. Z kuşağının gelecek kaygısı önceki kuşaklara göre daha yüksek. Çünkü geleceğe hazırlanmadılar. Biz gençleri geleceğe, bu eğitim sisteminin gençler üzerindeki en büyük travmatik sonucudur. Eğitim sistemi teknolojiye entegre olabilecek bir eğitim sistemi olmadı onlar açısından. Bu büyük bir travmadır. Geleceğe dair kaygıları var. Ben burada sordum gençlere. Avrupa'daki yaşıtlarınızla yarışabilir misiniz? Dedim. Birçoğu yarışamayız dedi. 1980 kuşağı yarışabilir ama biz yarışamayız dediler. Neden dediğimde daha iyi eğitim aldığını düşünüyor. Yani kendilerinden bir önceki kuşağın daha iyi eğitim aldığını düşünüyorlar. Dolayısıyla da böyle bir problem var. Gelecek kaygısı en yüksek olan kuşak aslında pandemide bunu tetiklemiştir. İkincisi, gençler öyle bahsedildiği gibi apolitik falan değil. Gayet tam tersi siyasete yakınlar ve siyasetle yakından ilgileniyorlar. Adalet, demokrasi, ifade ve düşünce özgürlüğüne önem veriyorlar. Z kuşağının %77'si adalet, demokrasi, ifade ve düşünce özgürlüğüne, liyakat, israf, sanat gibi kavramları önemli bulduğunu belirtiyor.
Ayrıca Z kuşağı insan hakları, hayvan hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda duyarlı olduğunu, haklar konusunda eşitlik temelli bir anlayışa sahip olduklarını ifade ediyorlar ve öyle de görünüyor zaten. Ülke ekonomisi, işsizlik gibi sorunlarla da yakından ilgileniyorlar. Gençlik önceki kuşaklar gibi bilgiye iktidar merkezinden değil, kontrolü dahi o mümkün olmayan çok farklı kaynaklardan ulaşıyor. İstedikleri bilgi direkt ulaşabilme özgürlüğü onlara aynı zamanda bir de inanılmaz özgüven veriyor. Bilgiye cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ergümanlarla çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Yani hız da burada önemli, zaman mefhumu yok. Hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu da onlara tek olmayı, bireyselciliği öğretiyor aslında. Direkt ilişki kuramama, yani doğrudan bir ilişki kurma söz konusu. Bu davranış kalıplarında onları bireyselciliğe daha fazla itiyor. Bu bireyselcilikte ve bu davranış kalıbı da onların öngörülemez ve kontrolleri zor hale getiriyor. Yani Z kuşağı kontrolü zor ve öngörülemez bir nesil aslında. Öte taraftan Z kuşağı dil, din, ırk gibi mezhepsel tutumlara, unsurlara çok önem vermiyor. Z kuşağının %16'sı namaz kılıyorum diyor. Oruç tutma gibi dini inançların gerekliliklerini yerine getiriyor. %56'sı bu gereklilikleri yerine getirmesem bile inanıyorum, Allah'a inanıyorum diyor. Yani işte yapamıyorum gibi bir algı da var. Yani hani hepimizin gençlik yılları da diyebiliriz aslında. Öte taraftan %28'i inançsız. Bu inançsız kısmını biraz açalım. Deizm devreye giriyor. Yani deist olduklarını iddia ediyorlar. Deizmin temel felsefesi şu. Hani Allah'a inanıp peygambere inanmamak değil aslında temel mantıkları. Temel mantıkları şu. Allah Celle Celaluhu dünyayı yarattı ve kendi haline bıraktı. Yani ne haliniz varsa görün demek istemiş bize. Şimdi bunun çok mümkün olabilirliği bence yok. Yalnız gençlerin düşüncesi bu şekilde. Yani bu %28'lik kısım böyle düşünüyor. İşte deizmin dediğim gibi temel felsefesi bu. Allah dünyayı yarattı ve kendi haline bıraktı diyorlar. Bu kuşak toplumda yer edinebilmek için, saygı görmek ve yetişkin olabilmek için iyi bir iş bulabilmeye önem veriyor. Gençler bu bağlamda ülke ekonomisi ve işsizlik gibi sorunlarla da yakından ilgileniyorlar. Toplumsallaşmaktan çok bireyselciye önem verdikleri için kuralların onlar için çok bağlayıcı nitelikleri de yok. Yani çoğu ailelerinin ve akrabalarının izinden gitmek istemiyor. Kendi yollarını kendisi çizmek istiyor. Çaba harcamak, özveri göstermek Z kuşağına göre pek değil. Hızlı yaşamaya alışmışlar. Bu nedenle çok çabuk sıkılabiliyorlar iş hayatı için özellikle. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının %47'si kendisini yalnız ve dışlanmış hissediyor. %27'si diğer insanlar tarafından anlaşılmadıklarını düşünüyor ve hissediyorlar. Şimdi bunun çok da ciddi bir veri olabileceğini ben düşünmüyorum ama size aktardım. Şimdi 20'li yaşlarda ya da o yaşlarda genelde böyle düşünülür. Yani bütün kuşaklar belki de bu süreçten geçmiştir. Ama bu süreçte bu biraz daha fazla. Yani bu kuşakta bu biraz daha fazla. En önemlisi de mevcut siyasi partiler Z kuşağına çok uzak. Siyasi partilerin kendilerinin umutsuzluklarını, dertlerini, öfkelerini ve isyanlarını anlamadığını düşünüyorlar. Siyasi partiler bizi anlamıyor diyorlar. Gençler siyasi partilerin kendilerini dinlemekten ve isteklerini anlama çabasından uzak olduğunu düşünüyorlar. Gençler iktidar partisini aşırı kibirli, dayatmacı olarak değerlendiriyor. Muhalefet partisini aşırı pasif ve ülkenin gerçek gündeminden uzak görüyor. Genç kuşak bu açıdan kendi kaderine terk edilmiş hissediyor efendim. Dediğim gibi bu kuşağın siyasette ilgisiz olduğu yanlış algı aslında. Evet, geleneksel siyasi parti çatısı altında yapılan siyasete ilgisiz gibi görünüyorlar. Gündelik siyaseti takip etmiyorlar.
büyük mevzular onlar, hani büyük mevzu olarak anlatılan mevzular onlar açısından önemli konular arasında değil, dikkat çekmiyor. Bu kuşağın bireyleri solcu, sağcı, muhafazakar şeklinde tanımlamak çok zor. Yani böyle bir tanımlama yapmak çok zor. Onların melez, karma ve akışkan bir kimlikleri var. Yani karma bir yapıda büyüdüler. Örgütlü bir siyaset anlayışları olmasa da kuşak kendi alanlarına, bireysel özgürlüklerine müdahale edildiğinde de isyan çıkartabiliyorlar. Çok müdahale edilmesini istemiyorlar kendi alanlarına. Bu alanı korumak için örneğin sosyal medya üzerinden de çok hızlı bir şekilde örgütlenebiliyorlar. Dolayısıyla da çok mevcut siyasi konjektürle aralarında biraz da uçurum var gibi görünüyor. Gençlere bu manada yeni bir şey söylemeniz lazım. Yeni şeylerle ikna etmeniz lazım. Dolayısıyla efendim bu gençliğe anlattığım bu özelliklere sahip Z kuşağına 90'ları anlatmanın bir anlamı yok. Ne anlatıyor bu diye bakıyorlar size. 90'larda ne oldu, ne anlatıyor bu diye bakıyor. Tarih seven gençlere tarih anlatın. Ama işte şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, bu gençlere çok uzak geliyor şu anda. Geleceğe de bakmamız lazım ayrıca. Yani enteresan bir millet. Sürekli geçmiş konuşuyoruz. Sürekli geçmiş konuşuyoruz. Geçti efendim, geçmiş geçti. Artık geleceğe bakmamız lazım. Ve gelecek de geldi. Şu an bu gençlik 18-25 yaş arasında. Gelecek yani bunlar. Şu anda tezahür edemeyeceğiniz bir teknoloji geliyor. Daha önce de bahsettim. Bu gençliği bu teknolojiye hazırlamak zorundayız. Başka alternatifimiz yok. Şimdi efendim bizim gençliğe teknolojiyi anlatmamız lazım. Dünyayı anlatmamız lazım. Gençliğin gelecek kaygısını ortadan kaldırmamız lazım. Onlara ufuk açmamız lazım. Çalışarak, üreterek neler başarabileceklerini göstermemiz lazım. Bu önemli bir faktör. Teknoloji ilerlerken şunu deme lüksümüz yok. Bakın geçen hafta bahsettiğim İsa'nın sakal kılından yeni bir İsa yaratmayı planlıyorlar. Yani İsa'nın sakal kılından bir kadının rahmine hücre enjekte ederek celin haline getirilerek ve bu 2001 yılından itibaren denenmeye başladı. Getirilerek yeniden İsa'yı dünyaya getirmeye planlıyorlar. Ya da bir İsa profilini bize İsa diye yutturacaklar. Şimdi çıkıp da Allah bunları ıslah etsin diyemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Yani oturduğumuz yerden Allah ıslah etsin. Allah ıslah ya bu kelime çok tehlikeli bir kelime. Tedbirsiz tevekkül demek. Tedbirsiz tevekkül de çok başka noktalara bizi taşır. Bizim bu teknolojinin üzerine çıkacak bir teknolojiyle önlerine geçebiliriz. Yani bunun önüne böyle bir teknolojiyle geçebiliriz. Allah Müslümanlara da akıl verdi. Akıl ihsan etti. Yani Müslümanların da kullanabileceği bir aklı var. Bunun altını çizelim. Özellikle burada gençlerin önünü açmak zorundayız ve son olarak ben ailelere seslenmek istiyorum buradan. Anne babalara özellikle. Şimdi efendim, eğer çocuklarınızla ilgilenmezseniz, onları anlamaya çalışmazsanız başkaları dinler, anlıyormuş gibi yapar, çocuklar da elimizden kayıp gider. Nasıl ki bir nesli FETÖ'nün eline kaptırdıysak, FETÖ terör örgütünün eline kaptırdık biz bir nesle, bu nesli de başka odakların eline kaptırmayalım, ilgilenelim çocuklarımızla, dinleyelim onları. Ne diyorlar? Fikirleri değerli, bakın bizden öndeler, fikirleri değerli, bizim fikirlerimizden ileri fikirler ortaya koyuyorlar. Onları dinleyelim, onlarla ilgilenelim. Günlük telaşelerimiz arasında onları bir köşeye atmayalım. Ne dediklerini önemseyelim. Eğer biz önemsemezsek başkaları önemser ve o önemseyen kişilerin peşinden giderler. Buna dikkat edelim efendim. Ben hepinize çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.